Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde D5 Render'a giriş ve arayüzünü göreceğiz. Şimdi ilk olarak View'e tıklıyorum. Yeni bir render projesi açıldı. Şimdi buradaki arayüzü sol taraftan sağ tarafa doğru bakalım. İlk olarak sol üst köşede menü, import ve assets seçenekleri mevcut. Burada menü sisteminde işte File, Edit, View gibi çeşitli seçeneklere erişebiliyoruz. Aynı şekilde sahnemizde yani arayüzümüzde gördüğümüz çoğu tool'un buradan da erişimi mevcut. Gelelim Import'a. Import seçeneği dışarıdan bir modeli çağırmamıza yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, SketchUp'ta çalıştınız, hatta Max'te çalıştınız. SketchUp'taki bir modeli hızlı bir şekilde buraya çağırabilirsiniz. Aynı şekilde Max'teki bir modeli buraya çağırabilirsiniz. Sağ taraftaki Assets bölümü aslında bizim D5 Render'ın kütüphanesinin olduğu bölüm. Buranın kısa yolu M veya da Asset'e tıklayarak da açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi model, material, particle ve scatter gibi bir sürü çeşitli seçenekleri burada bulabilirsiniz. Sağ tarafındaki Text to 3D dediğimiz bölüm ise burayı tıkladığım anda bir arayüz çıkıyor ve burada prompt bölümüne yazdığınız, örnek veriyorum, ahşap bir çerçeve İngilizce şekilde yazdığınız anda size bunun 3D'sini oluşturuyor. Şu an beta sürecinde belki iyi sonuçlar çıkaramayabilirsiniz fakat geliştikçe, hatta bazı örneklerde çok güzel 3D modeller çıkartıyor. Bu şekilde pro sürümle bunu kullanabilirsiniz. Sol tarafımızda ise Scan List bölümü var. Scan List bölümü de sahnemde şu anda görünüm ekranında gördüğünüz gibi bir kamera var. Bu açıyı belirlediğim zaman buraya Create New Scan'e tıkladığım anda benim buradaki açımı kaydeder ve bütün ışıklandırma sistemimle birlikte kaydeder. Örnek veriyorum, sağ tarafı çektim. Buradan ben şu şekilde gün batımı yapayım. Örnek veriyorum, buna da artıya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi Scan liste geldiği zaman hem ışığımı değiştirdi ve açımı değiştirdi ve buraya tıkladığım zaman eski görünümüne geri geldi. Hızlı bir şekilde açısal ayarladığınız bütün ayarlara geçiş yapabiliyorsunuz. Alt taraftaki layer bölümü, katmanlar bölümü, örnek veriyorum, sahnede model, ışık gibi, scatter gibi aklınıza gelecek her şeyi burada katmanlayabilir, layer sistemiyle çalışabilirsiniz. Ve onun altında da Object ve Imported bölümleri var. Object bölümü sahnedeki bütün model, ışık, scatter gibi eklentileri Object altında listelenir ve burada karmaşık sahnelerde hızlı bir şekilde listeden seçim yapabilirsiniz. Imported bölümü de dışarıdan çağırdığınız modeller Imported bölümü altında listelenir ve aynı şekilde Object bölümüne de gelir. Şimdi Viewport görünüm ekranında sol üst köşeye bakalım. Burada arkadaşlar Move, Rotate ve Scale dediğimiz seçeneklerimiz mevcut. Örnek veriyorum, modeli hareket ettirme, döndürme ya da ölçeklendirme gibi seçeneğini buradan seçebilirsiniz. Kısa yol tuşu V'dir. V'ye bastığınız zaman Scale'e geçer. Gene basarsanız Move, Rotate'e geçiş yapar. Buradaki dünya ise buradaki aslında izometri dediğimiz bölümde pivotla görünümü aktif eder. Eğer ki tıkladığınız zaman da aktifi kapatır. Sağ taraftaki bölüm ise buradaki damlacık, sahnemizde örnek veriyorum bir yüzeyde tekstür varsa o tekstürü seçmemize yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi sol taraf bu kadardı. Şimdi gelelim arayüzümüzün orta üst kısmına. Burada da tools'lar, yani araç çubukları mevcut. Buralarda şöyle bir olay var. Örnek veriyorum, sahnemize ışık eklemek istiyorsanız gördüğünüz gibi Add Light'a tıkladığınızda yapay ışıklarımız mevcut ve kısa yol tuşları da 1, 2, 3 ve 4'tür. Ve burada da Pet Tool'umuz var. Pet Tool'da işte karakter, insan gibi, vehicle araçlarımız, animal, hayvan gibi karakterleri bir pet üzerinde, yani bir çizgi üzerinde yerleştirmenize yardımcı oluyor.
Buradaki tools ise foliage yani bitki örtüsünü ayarlayabilirsiniz. Brush sistemi yani fırça sistemiyle yüzeylere dağıtabilirsiniz. Scatter ile dağıtım aracıyla hızlı bir şekilde dağıtabilirsiniz. Ya da pad gene aynı şekilde bir line ya da bir doğrultu üzerinde ağaç ve bitki yerleşimi yapabilirsiniz. Burada da particles dediğimiz bir bölüm var. Bu particles bölüm bizim aset içerisinde genellikle böyle görsel efekt gibi, işte su efektleri, örnek veriyorum smoke gibi ya da işte kuş gibi eklentileri buradan ekleyebiliyorsunuz. Ve sağ tarafta da scatter aracımız var. Burası da yüzey yani select material dediği bölüm tekstür seçili yani taranmış ya da atanmış bir tekstür üzerine dağıtım yapar. Select modelde sadece model üzerinde bir dağıtım sergiler. Gördüğünüz gibi orta kısımda bu kadar. Viewport sağ üst görünüm ekranında kamera seçeneğimiz mevcut. Yani şu anki sahnedeki kamera sistemini buradan ayarlayabilirim. Display görünüm olayı var. Burası da örnek veriyorum sahnede işte ışığınız varsa örnek veriyorum bir spotlight koydum şu an buraya. Gördüğünüz gibi her koyduğum eklentide bir ikon karşıma çıkıyor. Ben belki sahnede bu ikonlar çok fazla olacak. Onun için bu ikonları kapatabilirim. Mesela örnek veriyorum Light Search diyor. Buradaki yani ışıkların ikonlarını kapatabilirim. Ve buradaki bütün seçenekleri de kısa yolu L'dir arkadaşlar. L'ye bastığınız zaman sahnedeki bütün ikonları gizler. Ve sağ tarafta da navigasyon aracımız var. Navigasyon aracımız da işte Orbit, Fly, Walk gibi seçenekleri mevcut. Bunları zaten bir dahaki derste detaylı gireceğiz. Buradaki işte hareket gibi, hız gibi seçeneklerimiz mevcut. Şimdi ise sağ taraftaki üst bölüme geçip yapalım. Burada AI Enhancer dediğimiz bir bölüm var. Burası renderlama işlemi bittikten sonra yapay zeka ile daha fazla detay, belki işte daha gerçekçi sonuçlar elde edebiliyoruz. Image bölüm direkt tıkladığım anda artık final ayarlarını yapacağım, de çözünürlüklerini ayarlayacağım ve render alacağım bölüm. Video bölümü de animasyon yapacağımız bölüm arkadaşlar. Buradaki render bölümü de tıkladığım anda işte daha önceki yani aldığınız renderları vesaire burada kaydediyor. Gelin bir altına environment bölümüne arkadaşlar. Şimdi environment bölümünün altında skylight bölümü var. Geo and Sky ve HDR. Bu Geo and Sky bölümü aslında geolokasyon and Sky yani güneşin aslında coğrafi konumu gibi düşünebilirsiniz. İşte doğu batı yönünde çevirebilirsiniz. Saat dilimi girebilirsiniz. Bu gibi ışıklandırma sistemlerini burada ayarlıyoruz. Ve ikincisi olarak HDR var. HDR'da 360 derece panorama yüksek çözünürlüklü manzara resimlerini sahnemize getiriyor ve onların ışık sistemlerini de getiriyor. Hatta daha böyle doğal, daha realistik ışık sistemi diyebiliriz. Onun altında da weather dediğimiz bölüm var. Burası da hava durumu bölümü. Örnek veriyorum işte cloud, buradaki bulut sistemlerini ayarlayabiliyoruz. Altta fog var, sis gibi. İşte volume light dediğimiz ışık süzmelerini ayarladığımız bir bölümümüz var. Wind, rüzgar bölümümüz var. Mesela örnek veriyorum D5 render içerisindeki asetlerden örnek veriyorum dinamik yani hareketli ağaçları getirdiğiniz zaman sahneye bu wind ile etkileşim nedir? Rüzgarınızı ayarladığınız, şiddetini ayarladığınızda ağaçlar ona göre etkileşim sağlar. Ve burada precipitation dediğimiz bir bölüm var. Burası da yağış bölümü. Yani yağmur gibi, kar gibi efektleri buradan oluşturabiliyoruz. Ve son olarak da efekt bölümü var. Efekt bölümü de post processing dediğimiz yani aslında post prodüksiyon gibi işte After Effects ya da Photoshop gibi bu işlemlerin çok az bir kısmını buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve en altta da stil bölümü var. Burada işte Ambience Occlusion AO dediği bölüm
ZDEP ve Outline modları var. Bunları ki ileriki derslerde daha detaylı gireceğiz. Ve gördüğünüz gibi arayüz gerçekten basit arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.